alkışlarınızla Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman'ı sahneye davet ediyoruz. Evet, biraz politika, siyaset, uluslararası ilişkiler bunlardan sıkılmışsınızdır. Biraz şöyle eğlenceli, cesaretli bir program yapalım sizlerle. Ne kadar güzel bir kalabalık var, önce onu söyleyeyim genç arkadaşlar. Genelde ben bu Volkswagen Arena'ya hep takımımla beraber maç için gelirim. Bu sefer çok şaşırdım. Bu kadar çok böyle ilgili genç arkadaş. Türkiye'nin geleceği burada. Hepinizi buradan kutluyorum. Hepinizi buradan böylesine önemli programlara katıldığınız için gerçekten kutluyorum. Ben ilk kez böyle bir programdayım. Biraz heyecanlandım da açıkçası. Yani hani Avrupa Şampiyonası final maçına, EuroLeague final maçına çıktığımızda alışık olduğumuz bir ortamdı. Şimdi bakıyorum böyle herkes beni izliyor. Sanatçı da değiliz. Sonuçta biz sahneye, yani salona çıkıp antrenman yaptırmayı seven birisiyiz. Ama size biraz kendi kariyerimde başardıklarımı nasıl bu sonuca geldiğini anlatacağım. Çünkü bu önemli bir nokta. Evet, ben karşınızda sizler gibi Türkiye'den yetişen, Türkiye'de lise okuyan, daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Fakültesini bitiren, o aralarda işte basketbol oynayan, amatörce, genç takımlarda, okul takımlarında, fakat daha sonra da kendimi geliştirerek Avrupa'da kazanılan, Avrupa'da var olan 4 tane ayrı kupayı, 4 ayrı takımla kazanan bir Türk antrenörüyüm. Yani sizlerin içinden yetişen bir kişiyim ben. Dediğim gibi, yani ben profesyonel basketbol oynamadım. Ya ben okul takımında oynuyordum. İşte Eczacıbaşı'nda o dönemler altyapısı kuvvetliydi. Orada oynuyordum. Ama basketbolcu olamayacağımı, profesyonel olamayacağımı anladığım zaman çok seviyordum basketbolu. Ve kafama o dönemlerde dedim ki ben bu işi çok seviyorum. Eğitimim de gayet iyi. İlla ki spor akademisi okumama gerek yok. Ben kendimi yetiştireceğim ve antrenör olacağım. Ben Avrupa'da, dünyada tanınan, iyi bilinen, Türkiye'de Türk bayrağını en iyi şekilde yurt dışına taşıyan bir antrenör olacağım. Bunları düşünmeye başladığımda ben 22 yaşındaydım ve altyapılarda, yani basketbolun miniklerde, basketbol okullarında vardır işte kardeşleriniz, gördüğünüz çocuklar böyle işte 7-8 yaşında çocuklara basketbol eğitmenliği yaparak bu işe başladım. Daha sonra da o zamanki adı Efes Pilsen olan, şimdi Anadolu Efes olan basketbol kulübünde bana A takımda çok değerli bir hoca olan Aydın Örs hocanın yanında yardımcı antrenörlük yapmam teklif edildi. Ha bu teklif edildi, yani ben hiç kimseydim yani. Sıradan bir gençtim ama demek ki o cesaretim, o adanmışlığım, o sevgim oradaki insanların dikkatini çekmişti. Çünkü benim gibi yüzlerce, binlerce genç vardı bu işe yapmak isteyen ama onların içinden beni seçtiler. Onun için yani tırnaklarımla kazıyarak ilk başlangıçta çok önemli, çok değerli bir hocanın yanında yardımcılık yapmaya başladım. Henüz daha 22-23 yaşındaydım. Şimdi şunlar çok önemli. Bazı noktalara gelirken hayatta konfor alanınızın dışına çıkmanız gerekiyor. Yani hep size verilen bir görev vardır. Ben gelirim, işimi yaparım, işim biter. Ondan sonra da giderim. İşte hafta sonu gezerim, tozarım. Ondan sonra pazartesi günü tekrar bana verilen o işi yaparım diye kendinize bir konfor alanı yaratırsanız o zaman sıradan bir hayatınız olur. O zaman sıradan bir iş yaşamınız olur. Sıradan bir
yani sıradan bir oluşumun içinde olursunuz. Ama ben böyle yapmadım ve kendimi o zamanlarda dahi bana verilen görevlerin dışında, yardımcı antrenörlük görevlerinin dışında kendimi hep geliştirmeye çalıştım. Hep yurt dışındaki seminerlere katıldım, antrenör kliniklerine katıldım. Birçok antrenörün, Avrupa'daki, dünyadaki antrenörü gittim, yerinde izledim. Çünkü hedefimde şu vardı, diyordum ki ben en iyi yerde burada çok değerli bir hocanın yanında çalışıyorum. Ama gün gelecek ben bu hocadan da belki daha çırak ustayı geçer misali o zamandan da ben onun da önüne geçip hatta şimdi takip etmiş olduğum yurt dışındaki hocaların da önüne geçecek olarak kendimde bir cesaret, bir kapasite görüyordum. Onun için burada kimin yanında çalıştığınız, kimlerle kariyerinize başladığınız son derece önemli. Ve çalıştığınız kişilerden onları taklit etmeyin. Çalıştığınız kişileri, hocalarınızı taklit etmeyin. Ama onların iyi yanlarını, hatta zaman zaman kötü yanlarını da analiz ederek bunları değerlendirmeye çalışın ki ileriki yaşamınızda size bu bir alan açsın. Şimdi konfor alanı derken şöyle söyleyeyim size. Ben daha sonra 7 sene Efes Pilsen'de yardımcı antrenörlük yaptım. Ve biz o dönemde işte Avrupa basketbolunda ilk kez bir Avrupa Kupası kazandık. 96 yılında Koraç Kupası'nı kazandık. İlk kez bir Türk takımı Koraç Kupası'nı kazanıyordu. Çok da rahattım. Sorumluluğum yoktu. Yardımcı olarak herhangi bir sorumluluğum yoktu. Daha henüz 30 yaşlarındaydım ama 7 senedir oradaydım. İyi de para kazanıyordum. Tabii ki bir A takım head coach kadar, baş antrenör kadar değildi ama Türkiye standartlarının oldukça üzerinde bir para kazanıyordum. Ama o sezonun sonunda bana bir teklif geldi Ankara'dan, orta seviyede bir takımdan, Türk Telekom PTT'den baş antrenörlük teklifi geldi. Daha 30 yaşındaydım. Yani o takımda benden daha büyük 32-33 yaşında oyuncular vardı. Ben de dedim ki Ergin zamanın geldi. Artık gidip kendi ayaklarının üzerinde, kendi baş antrenörlüğünü yaptığın bir kariyere başlaman lazım. Ve gittim bunu Aydın Örs Hoca'ya tabii ondan da izin aldım, belirttim. Dedim ki benim teşekkür ediyorum bugüne kadar ki bana vermiş olduklarınız için. Ben her şeyimi verdim ama artık ben kendim bir şeyler yapmak, kendimi denemek istiyorum dedim. O da üzüldü başlangıçta. Çünkü orada yani biz orada bir ekoldük ve ben o ekolün önemli bir parçasıydım. Ama ikinci adamdım orada ve birinci adamlığa soyundum. Cesaretle soyundum çünkü başarısız olsaydım belki de 3 maç sonra, 4 maç sonra atılabilirdim. Kariyerimin daha başında 30'lu yaşlarda belki de çok erken başladığım baş antrenörlük kariyerim sona erebilirdi. Ama daha önceki bilgi birikimlerim, bakın bu çok önemli. Yani cesaret deli cesareti değil. Yani hiç bilginiz yok, kendinize güveniniz yok. Çıkıyorsunuz ben bu işi yaparım diyorsunuz. O zaman sonuca ulaşamazsınız. Ama bilgi birikimim ve kendimi çok iyi yetiştirdiğim için daha ilk senede yani Efes Pilsen'den ayrılıp Türk Telekom PTT'ye baş antrenör olduğum ilk senede Türkiye'de o sezon Efes Pilsen'le final oynamayı başardım. Ki Türk Telekom ilk yılında Türk Telekom PTT takımı daha önce hiçbir tarihinde final oynamamış bir takımdı. İlk 7, ilk 8'in dışına çıkamamış bir takımdı ve o sezon final oynadım. Takımımı Euroleague'e soktum. Finali kaybettim Aydın Hoca'ya karşı. Ama 3 ay sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı vardı. Türkiye şampiyonuyla ikincisi olan takımda o maçta Aydın Hoca'yı yendim ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandım. Bu benim için büyük bir başlangıçtı. Artık bir kariyer yapmıştım. 2 sene PTT'de çalıştım, Türk Telekom'da çalıştım. Çok da başarılı oldum ama bir taraftan da bana bir teklif geldi. Anadolu Efes'ten, Efes Pilsen'den. Daha 33 yaşındaydım. Dediler ki seni Amerika'ya yollayacağız. Stanford Koleji'ne yollayacağız. Git orada iyice araştır. Yepyeni bir vizyonla buraya gel ve Efes Pilsen'in başına geç. Aydın Hoca da artık idari bir konuma geçecek. Kariyerimi bıraktım ve gittim Amerika'ya gittim. Bir sene Stanford Kolej'de araştırmacı asistan koç olarak görev yaptım. Ve oraya gittiğimde sadece kolejliklerini değil,
İşte dünya basketbolunun en üst düzeyi olan biliyorsunuz NBA ligini de çok yakından takip ettim. Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğüm zaman Aydın Hoca bir sene daha çalışmak istediğini söyledi baş antrenör olarak. Tabii ki Türkiye'den gitmeden önce onu yenmiş bir genç antrenör olarak ben tekrardan ikinci adam olmak istemedim ve onlardan izin alarak Karşıyaka takımının başına geçtim o sezon bir seneliğine. Ama sezonun daha başlarında Karşıyaka'yla namağlup giderken Anadolu Efes'i Aydın Hoca'yı maalesef yenip çok uzun yıllar devam eden Aydın Örs Efes Pilsen birlikteliğinin sona ermesiyle beraber sona erdi ve beni aradılar. Dediler ki seni takımın başına getirmek istiyoruz. Üzülmüştüm çünkü plan o değildi ama yapmam gerekiyordu. Hazırdım. Her türlü cesaretim, onu yapacak her türlü cesaretim vardı. Kabul ettim ve o sezonun sonunda sezona kötü başlayan Anadolu Efes yani Efes Pilsen takımını o sezon tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde dörtlü finale taşıdım. 2000 yılında 34 yaşındaydım. Ki takımda dediğim gibi benden daha büyük oyuncuların olduğu bir takımdı. Şimdi durmadım Türkiye'de. Bir sene sonra İtalya'dan bana teklif geldi. İtalya'nın gene orta seviye, aynı Telekom gibi olan bir takımdan, Siena'dan teklif geldi. Dediler ki seni baş antrenörlüğe getirmek istiyoruz. Gittim, görüştüm. Ürkütücü bir durumdu çünkü daha önce hiçbir hoca, Türk hoca gidip de orada yurt dışında antrenörlük yapmamıştı. Ama ben kabul ettim ve oraya gittiğimde ilk basın toplantısında, ki böyle gene kalabalık bir toplantıydı, taraftarların da olduğu bir toplantıydı. Onlara dedim ki benim buraya gelmemin tek bir sebebi var. Siena takımı bugüne kadar Avrupa'da bir başarısı yoktu. Hep İtalya'da 7. 8. sıralardaydı. Ben Siena'yı Avrupa şampiyonu yapmak için buraya geldim dedim. Güldüler bana. Yani özellikle ertesi gün manşetlerde İtalya'da hayalci genç Türk koç bakalım ne kadar dayanacak diye manşetlerle girdiler İtalyan spor basını, ki o dönemde İtalya'da basketbol çok üst düzeydeydi. Yani Avrupa'nın en önemli oyuncularının geldiği bir yerdi. Ama ben kendime güveniyordum. Bilgi birikimime güveniyordum. Özgüvenim en yüksek seviyedeydi. Çünkü belki yaşım gençti ama çok önemli bir hocanın yanında çok önemli bilgiler almıştım. Ve o bilgilerimle ben bir Türk takımıyla Avrupa Ligi'nde 2000 yılında zaten ben Final Four oynamıştım. Avrupa'nın en iyi 3. takımı, 3. hocası olmuştum. Ve hiç şey yapmadım. O zamanki eleştirilerin hiçbirisine aldırış etmeden sezona başladım. Ve o sezon iyi bir takım kurdum. Bakın bu çok önemli. İstediğiniz kadar kendinize güvenin. Hangi alanda olursanız olun. Mutlaka iyi bir ekip kurmanız gerekiyor. Çünkü tek başınıza bir takımı, hele ki profesyonel bir takımı tek başınıza yönetemezsiniz. Öncelikle ekibinizi iyi seçmeniz gerekiyor. Yardımcılarınızı, menajerlerinizi ve daha sonra da tabii ki sizin için sahada oynayacak olan oyuncularınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Dikkat ettim, çok iyi bir ekip seçtim. Çok iyi bir oyuncu kadrosu seçtim. Ve o sezon başında bana gülen basın, taraftarlarla o sezonun sonunda İtalya'nın tarihi meydanı olan Siena Meydanı'nda Avrupa şampiyonluğunu hep birlikte kutladık. Şimdi tabii bütün bunlar benim için son derece önemliydi. Ama ben şu anda burada sizinle spor dışında çok önemli bir sürprizi de paylaşmak istiyorum. Sizinle olan oldukça burayı, arkadaşları çok, hepinizi güzel bir ortam. Sonunu da getireceğim. Daha önce konuşurken burada belki arada gidebilirim demiştim ama programımı ben de uzatacağım. Ama şu anda sizlerin bilmediği fakat Türkiye'miz için çok önemli bir büyüğümüz teşrif ettiler. Ben de açıkçası kendisiyle ilk kez tanışacağım.
o açıdan gururluyum ve size tanıştırmak istiyorum. Çok değerli büyüğümüz, hocamız Aziz Sancar şu anda burada. Şurada oturayım. Olur mu? Var mı? Ha, o da mı oturuyor? Tamam. Merhaba çocuklar. Sabah 6'dan beri konuşuyorum, resim çekiyorum. Bugün TÜBİTAK Fen Lisesi. yerleşkesinde aşı toplantısı vardı. Oradan geliyoruz. Epey yoruldum. Size uzun bir nutuk veremeyeceğim. Bu sosyal bir etkinlik toplu olduğunuzu söylediler ve gerçekten bu gibi etkinlikler ve girişimler önemli. Umarım Türkiye'ye ve Türkiye'nin her yerine hizmetlerde bulunursunuz ve ülkemizin kalkınmasında faydalı olursunuz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Kusura bakmayın. Hocam isterseniz soru alsınlar mı? Bir tane soru en azından. Siz daha iyisiniz sorularda. Oldu. Belki hocam müsaade ediyor. En azından sağ olsun gerçekten gün boyu yorgundu ama 2 soru alacak. Biri erkek, biri kızlarımızdan. Kim olacak bilmiyorum o şanslar ama 2 sorunuza cevap verecek hoca. Evet, bir el kalktı. Evet, kendini tanıt. Evet, mikrofon bekle. Hocam selamünaleyküm. İsmim İdris. Kim? İdris Evet. Ergin. Nereden Tokatlıyım. geliyorsun? Tokatlıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Fatih'te oturuyorum. Evet, soru. Hocam Güneydoğu'nun uçsuz bucaksız kentinden. Sizin bir de o dönemler iletişim yok, bilgisayar yok, bilgiye erişim zor. Amerika'ya uzanan hayat hikayenizde 3 tane kriter söyleyecek olsaydınız veya tek cümleyle özetleyecek olsaydınız ne derdiniz? Hocam şu, yani siz işte Güneydoğu'da Mardin'den çıktınız. Yani bu Amerika'ya kadar uzanan yolculuğunuzda 3 tane, belki tek de olabilir ama başarı için bu başarıdaki şey nedir? Parametre sizin açınızdan. Çok çalışmak birincisi ve zorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmak ve üçüncüsü de yurt sevgisi, memleket sevgisi. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Evet, çalışmak, sabretmek ve yurt sevgisi. Evet, bir de bu tarafta varsa bir kız, evet, ön taraftan, evet, onu da alalım. Gerçekten hocamız buraya, ben en azından sizlere cesaret vermek için burada. Öncelikle merhabalar hocam. Adım Esra. İstanbul'da yaşıyorum. O evimden geldim.
Yurt sevgisi deyince aklıma geldi benim özellikle. Şu dönemdeki gençlerimizde özellikle yurt dışı merakı çok fazla var. Yani yurt dışına gidip bir şeyler yapabilmek istiyorlar. Orada hayatlarını devam ettirmek istiyorlar. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Bunu engellemek için ne yapabiliriz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şunu Teşekkürler. hocam soruyor. Yani siz yurt sevgisinden bahsettiniz ama Türkiye'de birçok genç kariyerini ilerletmek için yurt dışına gitmek istiyor. Bunu engellemek için ne yapmalıyız? Um, Yurt dışına gitsinler ama gittikten sonra geri dönsünler. Benim yaptığımı yapmasınlar. Yurt dışındaki tecrübeler ve başka kültürleri görmek, başka değişik şekilde dünya görüşü ve düşünceleri olan insanları görmek, onlarla iş yapmak önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var. Fakat bizim bu memlekete borcumuz var. Borçtan öte bende yurt sevgisi var. Ve umarım hepinizde var. O bakımdan yurt dışına çıkma fırsatı olunca çıkın. Ama Türkiye'nin size ihtiyacı var. Mutlaka geri dönün. Oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Hocamız Aziz Bey teşekkür ederiz. Evet ve ben seve seve Ergin Bey'i bir daha sahneye çağırıyoruz. Hadi bakalım. Hocamız Ergin Ataman. Buyurun. Evet arkadaşlar, çok değerli büyüğümüz Aziz hocamızı dinlediniz. İşte ben de onun dediğini yaptım. Sizler de inşallah onun dediğini yaparsınız. Ben de gittim yurt dışında basketbol eğitimimi pekiştirdim. Daha sonra da Türkiye'ye gelip Türk takımlarıyla Türk bayrağını zirveye çıkartmak için orada izlediğim, takip ettiğim kişileri geçtim ve bundan da gurur duyuyorum. İnşallah dediğim gibi siz gençler de bir kere şunu en başından beri ben söylüyorum. Bizde şöyle bir şey vardır. Ya biz Türk'üz, işte bizi dışlarlar Avrupa'ya gittiğimiz zaman. Bize çok fazla yani biz başaramayız. Hayır, böyle bir şey yok. Biz her şeyi başaracak olan bir güce sahibiz. Bir kere bunu kendimize kabul ettirelim. Yani Avrupa'da da, dünyada da yeter ki kafamıza bunu koyalım. Bilgi birikimimizi iyi yapalım ve kendimize büyük hedefler koymaktan hiçbir zaman çekinmeyelim. Bakın, sıra dışı liderlik için sıra dışı vizyonlar, sıra dışı büyük düşünceler gerekiyor. Şunu hep bilmeniz lazım. İyiyseniz şayet hayatta kazanırsınız. Bu iyilik siz dışarıdakilerden de, Türkiye'nin dışındakilerden de iyiyseniz o zaman onları da yenersiniz. Onların da üstüne çıkarsınız. Onun için bu son derece önemli. İşte biraz önce Aziz Hoca'nın söylediği gibi.
eğitiminizi alın, kendinizi geliştirin. Ondan sonra da hem kendi kişisel başarınız için hem de bu toprakların, bu vatanın dünyanın her yerinde daha iyi tanınması, daha başarılı olması için çaba gösterin. Çünkü bundan en büyük mutluluğu alacak olan sizlersiniz, aileleriniz ve Türk toplumu. Biraz önce dediğim gibi iyiler her zaman kazanır ama zaman zaman karşınıza zorluklar da çıkabilir. Zaman zaman hiç beklemediğiniz olaylar da çıkabilir. İşte bizim başımıza 2 sene önce geldi. Avrupa Ligi'nde Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu EuroLeague. Burada herkes tabii ki basketbolu tanımak, bilmek zorunda değil. Ama kısaca söylemek gerekirse dünyada bir NBA var. Ondan sonra da EuroLeague var. İşte Barcelona'nın, Real Madrid'in, CSKA Moskova'nın, Panathinaikos'un, Avrupa'nın dev kulüplerinin oynadığı bir lig bu. Daha önce 4 veya 5 sene önce Fenerbahçe takımımız da bunu kazanmayı başardı. EuroLeague'i kazanmayı başardı. Ancak tabii bizim hikayemiz biraz farklı bir hikaye oldu. Biz 2 sene önce de tam bu ligi kazanmaya doğru giderken oynadığımız 28 maçın 24'ünü kazanmışken ve bütün dünya otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilirken biliyorsunuz pandemi çıktı dünyada ve maçlar durduruldu. EuroLeague yönetimi de cesur bir karar veremedi. Diğer başka liglerde olduğu gibi, NBA Ligi veyahut da futbolda olduğu gibi ve sezonu iptal etti. Sezonun bitmesine 1-1,5 ay kala sezonu iptal etti. Bu çok büyük bir hayal kırıklığıydı bizim için. Başta benim için. Yani herkes bana şunu söylüyordu. Ya Ergin Hoca sen kariyerinde Avrupa'da işte Saporta Kupası'nı kazandın. Kupa 2. Euro Challenge'i kazandın. Beşiktaş'ta Kupa 3. Euro Cup'ı kazandın. Galatasaray'la Kupa 2. Ama en büyük kupayı kazanamadın. Tam kazanmaya gidiyorken bu sefer bu çıktı. Büyük bir hayal kırıklığıydı. Hem benim için hem de oyuncularım için. Sonuna kadar bu kararın olmaması için mücadele ettim. Sonuna kadar. Yani bunun ertelenmesi, bu futbolda olduğu gibi yazın bunun en azından hızlandırılmış bir şekilde oynanması için ama başaramadım. Bazı lobiler özellikle de bizim kazanacağımızı bütün Avrupa aşağı yukarı herkes gösterdiği için biraz da bunu bahane edip diğer kulüpler kaçtılar yarıştan ve iptal oldu. Bir sonraki sezona şu temayla çıktık biz, şu paroyla çıktık. Yarım kalan görev, yarım kalan hikaye ve biz 12 ay boyunca bunu düşündük. Ben bunu düşündüm. Geçen sezon bir sene önce de final oynamıştık. Finalde kaybetmiştik. Finali kaybettiğimiz andan itibaren o kürsüde şampiyon olmayı, Türk bayrağını o kürsüye çıkartmayı düşünüyordum. Pandemi buna engel oldu. Ama aynı motivasyonla, aynı cesaretle geçen sezona başladık ve sonunda da hem kendimiz için, kulübümüz için hem de Türkiye için çok büyük bir başarı kazandık. Şimdi oradayken de bir takım sıkıntılarla karşılaştık. İşte maalesef şu anda biliyorsunuz Avrupa'da bizi böyle biraz dışlıyorlar. Avrupa Birliği'ne, işte yıllarca biz Avrupa Birliği'ne girmeye çalıştık. Ama bizi almıyorlar Avrupa Birliği'ne. Orayı böyle kapalı bir devre haline getirdiler. Ve bu pandemi koşullarını da bahane edip bu şampiyonaya yayıncı kuruluşu sokmadılar Almanya'ya. Bizlerin ailelerini almadılar. Vize vermediler. Günlerce Almanya konsolosluğunun kapısında ailelerimiz, basın mensupları vize almak için bekledi. Vize vermediler ve biz orada işte bütün aileleriyle gelen işte İtalyan takımı, İspanyol takımı, Rus takımıyla biz gittiğimizde orada kendi kendimize gittik veyahut da daha önceden işte vizesi, oturma müsaadesi olan birkaç kişi oradaydı. EuroLeague'in basın toplantısında herkes işte basın toplantılarında genellikle bu tip toplantılarda işte Köln'deydi. Köln Belediye Başkanı, EuroLeague Başkanı, bütün kulüplerin şeyleri. İşte EuroLeague'in güzelliğinden işte çiçekler, böcekler bilmem herkes bahsederken
sıra bana geldiği zaman Köln Belediye Başkanı hanımefendinin gözünün içine baka baka siz ayrımcılık yapıyorsunuz. Neden burada bütün takımların, diğer hocaların, diğer oyuncuların aileleri buradayken, basın mensupları buradayken ben buraya gelmeyi başarmışım bir Avrupa takımı olarak, Türk takımı olarak neden onları buraya almadınız diye orada onlardan hesap sordum. Bakın herkes şaşırdı, basın da şaşırdı, herkes şaşırdı. Ama bu benim için bir meydan okumaydı. Çünkü beni oyuncularım da takip ediyordu. Beni Türkiye'de izleyenler de takip ediyordu. Şu meydan okumaydı. Siz bize burada hangi zorluğu çıkartırsanız çıkartın, bizi demoralize etmeye çalışırsanız çalışın, biz bundan daha fazla motive oluruz, biz sahaya çıkarız ve sizi yeneriz. Biz şampiyon oluruz. Nitekim şampiyon olduğumuz günde, şampiyon olduğumuz gecede yabancı yayın, canlı yayında bana mikrofonu uzattıkları zaman normalde işin ritüelinde işte İngilizce konuşursun, cevap verirsin. Ben şunu söyledim anında ve bu o anda içimden geldi. Ben dedim Türkçe konuşacağım. Çünkü siz Türkleri buraya sokmadınız. Bütün Türkiye bizi takip ediyor. Ben bu mutluluğumu Türkiye ile paylaşacağım dedim. Şimdi bütün bunları yaparken şunu söyleyeceğim. Bir iş yapıyorsanız hep cesur olacaksınız. Kimseden çekinmeyeceksiniz ve kendinizi işinize adayacaksınız. Karşınıza gelen her türlü engeli aşmaya çalışacaksınız. Kazanmak için her yol mübah mı? Evet. Etik kurallar dışında, ahlaki kurallar dışında rakip takımı, rakipleri onları yani rencide etmediğiniz sürece, onların üzerine basmadığınız sürece zekanızla, cesaretinizle kazanmak için her şey mübah. Çünkü biz bunu hak eden bir toplumuz. Biz Türkiye'yiz, siz Türk gençlerisiniz ve Türkiye'yi çok daha yukarılara çıkaracaksınız arkadaşlar. Evet, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Bizleri takip etmeye devam edin.